Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın temsil ettiği Abdal kültüründen gelen sanatçılarıyla bilinen ve müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den dahil olan ilk şehir olan Kırşehir, Selçuklu ve Osmanlı devletleri zamanlarından kalan tarihi eserleriyle adeta açık hava müzesidir. Hitit, Frig, Bizans, Selçuklu ile Osmanlı dönemlerinden kalma tarihi değerleri ve kaplıca tedavisi imkanlarıyla ön plana çıkan Kırşehir. Eğer özel bir araçla değilse yolculuğunuz, şehrin kapılarını aralayan ilk durak, Kırşehir Otogarı olacaktır. Otobüsünüz, uzun yolculuğun ardından nihayet durduğunda, ayağınızı Kırşehir toprağına ilk kez basarsınız. Otogar, adeta şehrin giriş kapısı gibidir. Otobüs terminali, Kırşehir ilinin ana ulaşım merkezidir. Terminal, 2012 yılında Meytaş Kavşağı üzerinde inşa edilmiştir ve toplamda 7500 metrekarelik bir alana sahiptir. Kırşehir Otogarı'ndan şehir merkezine ulaşmak için çeşitli seçenekler mevcuttur. Seyahat şirketlerinin ücretsiz servisleriyle merkeze kolayca gidebilirsiniz. Alternatif olarak, taksi tercih edebilir veya daha ekonomik bir seçenek olan belediye otobüslerini kullanabilirsiniz. Ayrıca, otogardan şehir merkezine yürüyerek de ulaşabilirsiniz. Kırşehir Meydanı'na giden ana caddesi Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı'ndan meydana doğru yürürken, sağlı sollu çeşitli alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar sizi karşılar. Renkli vitrinler, yerel ürünler ve modern mağazalar, her adımda alışveriş keyfi sunar. Yol boyunca kafe ve restoranlarla da küçük molalar verebilirsiniz. Burası da Kırşehir Meydanı. Meydan, şehrin kalbinde yer alan tarihi ve kültürel bir buluşma noktasıdır. Çevresinde yer alan cami, belediye binası ve geleneksel dükkanlarla birlikte, şehrin sosyal hayatının merkezi konumundadır. Etkinlikler, buluşmalar ve günlük yaşamın dinamik noktalarından biridir. Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin doğup büyüdüğü, Osmanlı'nın temelini oluşturan Ahilik Teşkilatı'nın piri, Ahi Evranı Veli'nin yaşadığı Kırşehir, Cacabey Gökbilim Medresesi'ni bünyesinde barındırması, 800 yıl önce eserlerini Türkçe yazmasıyla bilinen Aşık Paşa ve Mevlana'nın talebesi olan ve vakıf hizmetlerinin Anadolu'ya yayılmasına katkı sağlayan Şeyh Süleyman Türkmani'nin türbesinin bulunması nedeniyle Anadolu'nun önemli tarihi kentleri arasında yer alıyor. Cacabey Medresesi, Kırşehir'in tarihine damga vuran, 13. yüzyılda inşa edilen eşsiz bir Selçuklu eseridir. Anadolu'nun bilim ve eğitim merkezi olan bu yapı, dönemin önde gelen devlet adamlarından Nurettin Cibril bin Cacabey tarafından 1271-1272 yıllarında yaptırılmıştır. Özellikle astronomi eğitimine adanan bu medrese, gökyüzünü incelemek için kullanılan gözlem evi özelliğiyle dikkat çeker. Kubbesinde yer alan gözetleme deliği ve yapının planı, dönemin bilim anlayışını ve Cacabey'in vizyonunu yansıtır. Aynı zamanda cami olarak da kullanılan Cacabey Medresesi, zamanla Cacabey Camii ismiyle anılmıştır. Mavi çinileri, geometrik taş işlemeleri ve Selçuklu mimarisinin ince detayları, medreseyi tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yapı haline getirir. Cacabey Medresesi, sadece Kırşehir'in değil, Anadolu'nun bilimsel ve sanatsal mirasını günümüze taşıyan sembol yapılarından biridir. İşte
Cacabey Medresesi'ne 300 metre mesafede bulunan Melik Gazi Kümbeti, 1240-1250 yılları arasında Mengüçük oğullarından Melik Muzaffereddin Behram Şah adına eşi tarafından yaptırılmıştır. Kümbet, köşeleri pahlı kare kaide üzerine sekizgen gövdelidir. Silindirik, konik külaha geçişte üçgen pahlar kullanılmıştır. Bu pahlarla kümbete çadır görünümü verilmiş olup, Türk türbe mimarisinin Orta Asya çadır sanatından etkilendiği, hatta kümbetlerin menşeinin Orta Asya sanatı olduğu savını kuvvetlendiren örneklerden birisidir. Kırşehir Meydan'dan Ahi Evran Türbesi'ne gitmek için, meydandan kuzey yönüne doğru yürüyün. Ahi Evran Caddesi'ni takip ederek yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş sonrası türbeye ulaşabilirsiniz. Asıl adı Şeyh Nasiruddin Mahmud bin Ahmed el-Hoyi olan Ahi Evran, 1171 yılında Horasan'ın Hoy kasabasında doğmuştur. Eğitimini İslam ilimleri üzerine alarak fıkıh, tefsir ve hadis alanlarında derin bir bilgiye sahip olmuştur. Asya içlerinden Anadolu'ya gelen mutasavvıflardan biri olan Ahi Evran, bir müddet Denizli, Konya ve Kayseri'de ikamet ettikten sonra birçok şehir ve kasabayı gezerek ahilik teşkilatının kuruluşunda ve yayılışında önemli bir rol oynamıştır. Sonradan Kırşehir'e yerleşip vefatına kadar burada kalmıştır. Osmanlı Devleti döneminde Ahi Evran'ın esnaf zümresi arasında pir olarak kazandığı itibar bütün Anadolu, Rumeli, Bosna ve hatta Kırım'a kadar yayılmıştır. 1 Nisan 1264 tarihinde Kırşehir'de Moğollarla yapılan bir savaşta 93 yaşında ön saflarda kılıç sallarken şehit olmuştur. Sonradan cami etrafına yapılan külliye, modern mimari ile tarihi izleri birleştirerek ziyaretçilerine ahi geleneğini tanıma fırsatı sunar. İçerisinde cami, konferans salonu, müze ve sosyal alanlar bulunur. Ahi Evran'ın öğretilerini yaşatmak ve ahilik kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikler ve sergiler, külliyenin önemini artırmaktadır. Ahi Evran Külliyesi'nden sonra 100 metre mesafede olan Kırşehir Kent Parkı gezebilirsiniz. Şehrin kalbinde doğayla buluşan modern bir yaşam alanıdır. Kent Park, yeşil alanları, yürüyüş yolları ve göletiyle dikkat çeker. Şehrin yoğun temposundan kaçmak isteyenler için huzurlu bir kaçış noktasıdır. Aileler ve çocuklar için geniş oyun alanları, spor sahaları ve piknik alanları sunarken, estetik peyzaj düzenlemeleriyle göz doldurur. Kent Park, çevre dostu yapısı ve sunduğu sosyal aktivitelerle Kırşehir halkının keyifli vakit geçirebileceği bir merkez olma özelliği taşır. Kırşehir Meydan'dan Aşıkpaşa Türbesi'ne gitmek için önce güney yönüne doğru ilerleyin. Kent merkezinden Aşıkpaşa Bulvarı'na çıkın ve düz devam edin. Yaklaşık 1 kilometre sonra Aşıkpaşa Türbesi'ni sağda, yemyeşil bir mezarlık alanının içinde göreceksiniz. Aşıkpaşa, Kırşehir'de yerleşen Muhlis Paşa'nın 3 oğlundan en büyüğü Alaaddin Ali'dir. Bu yüzden Alaaddin Ali, Başağa,
yani en büyük kardeş olarak tanınmıştır. Baş ağa adı zamanla Beşe, sonra da Paşa olarak söylenmiş, şiirlerinde aşık mahlasını kullandığı için de, asıl adı unutularak Aşık Paşa adı, her tarafta ün yapmıştır. Aşık Paşa, dini ve tasavvuf bilgilerini Kırşehirli Şeyh Süleyman'dan öğrenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında babası ile birlikte Osman Gazi'nin yanında hizmet görmüştür. Orhan Gazi'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun başına geçtiği yıllarda, Kırşehir'e gelerek baba ocağına yerleşmiştir. Aşık Paşa, Kırşehir'deki ahilerin büyük saygıyla bağlandıkları bir mürşit olarak çevresindeki Oğuzlara dostluk ve kardeşlik ilkelerini aşılamış, onlara yalın Türkçe ile Yunus tarzı ilahiler söylemiş, ancak Yunus kadar başarılı olamamıştır. Kırşehir bölgesi tarih çağlarına Hitit Devleti'nin egemenliğinde girdi. Milattan önce 1195'te Hitit Devleti'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan geç Hitit krallıklarından başkenti Kayseri olan Tabal, Kırşehir bölgesini de ilk zamanla egemenliği altına aldı. Tabal Krallığı'nın kurulduğu sıralarda Friklerin bir kolu olan Muşkilerin buralara yerleştiği görülür. Milattan önce 8. yüzyılda bölge Friklerin yönetimine geçti. Milattan önce 547'de Pers yönetimine geçmeden önce bölge yerli krallıkların elindeydi. 200 yıldan daha uzun süren Pers egemenliği sırasında Kırşehir bölgesi, Kapadokya satraplığına bağlıydı. Milattan önce 333'te İskender İmparatorluğu'na bağlandı. İskender'in ölümünden sonra Perdikkas'ın payına düştü. Hellenistik krallıklar arasında birkaç kez el değiştirdi ve milattan sonra 255'te Kapadokya Krallığı'na bağlandı. Pontos Krallığı ile Roma arasındaki savaşların geçtiği bölgede, 1. yüzyıl başlarında Roma'ya bağlandı. Hristiyanlık, erken dönemlerinde buralarda geniş ölçüde yayıldı. Roma İmparatorluğu döneminde bölgenin önemli kentleri Çamanene, bugünkü Kaman ve o zamanlar adı Makissos olan Kırşehir idi. Müslümanlar, Anadolu'ya yaptıkları seferler sırasında çeşitli tarihlerde Kırşehir yöresine de geldiler, ancak burada uzun süre bir egemenlik kuramadılar. 1071 Malazgirt zaferinden az sonra Danişmentliler yöreyi ele geçirdiler. 12. yüzyılın ilk yarısında Danişmentliler ile Anadolu Selçukluları arasında birkaç kez el değiştiren Kırşehir, 1177'de Danişmentli Beyliği'nin yıkılması üzerine Anadolu Selçuklularına bağlandı. 1243'teki Köse Savaşı'ndan sonra yörede Moğol egemenliği başladı. Bunu 13. yüzyıl sonlarına doğru İlhanlı egemenliği izledi. Kırşehir, Ortaçağ Anadolu tarihinde önemli rol oynayan ahilik örgütünün merkezi oldu ve ahiliğin kurucusu Ahi Evran buraya yerleşti. Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük rol oynayan Hacı Bektaş Veli, bugün kendi adını taşıyan kasabaya yerleşti ve dergahını burada kurdu. Kırşehir, İlhanlıların yıkılmasından sonra 1336'da Eretna Beyliği'nin eline geçti. Orhan Gazi 1356'da Ankara'yı fethedince egemenliğini bu bölgeye kadar genişletti. 14. yüzyıl sonlarında Osmanlıların Rumeli fetihleriyle uğraşmasından yararlanan Kadı Burhanettin Ahmet 1398'de Kırşehir'i ele geçirdi. Aynı yıl içinde Kadı Burhanettin öldürülünce kent yeniden Osmanlı egemenliğine girdi. 1401'de Karamanlıların yağmaladığı kenti, 1402'de Timur istila ederek Karamanoğullarına verdi. Bu tarihten sonra bölge Karamanlılar ile Dulkadırlılar arasında çekişme alanı oldu ve birkaç kez el değiştirdi. 15. yüzyıl sonlarına doğruysa kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçti.